Değerli OK Tamam TV izleyicileri, tekrar merhabalar. Oturumumuzun ilk bölümünde üniversiteden, yabancı öğrencilerden, Bahçeşehir Üniversitesi'nin başarılarından bahsettik. Ben şimdi daha çok ağırlıklı olarak hangi ülkelerden, hangi bölgeden öğrenci alıyorsunuz, hangi öğrenciler başvuru yapıyor Bahçeşehir Üniversitesi'ne ve şu an kaç farklı ülkeden öğrenciye sahipsiniz bünyenizde hocam? Aşağı yukarı her yıl 80-85 ülkeden öğrenci alıyoruz. Toplamda 118 ülkeden öğrencimiz var, ancak 80-85 ülkeden her yıl öğrenci alıyoruz. Bu büyük bir oran. Çok farklı ülkelerden, yani Nepal'den ta Brezilya'ya kadar, yukarıda işte Rusya'dan ya da Finlandiya'dan desek, aşağıda Güney Afrika'ya kadar öğrenci alıyoruz. Yoğunlukla öğrenci aldığımız ülkeler yıldan yıla değişiyor. Ama genel olarak ben ilk 8-10 ülkeyi söyleyebilirim. Azerbaycan, Ürdün, ki Ürdün geçen yıl birinci sıradaydı diyebilirim. Mısır, Irak, Güney Afrika, Lübnan, Pakistan, Kazakistan ve tabii ki Suriye. Şimdi Suriye'den gelen öğrencilerimiz genelde pasaportları Suriye olup ama farklı ülkelerden geliyor. Mısır'dan olsun, işte Suudi Arabistan'dan, Kuveyt, Katar'dan. Ama onlar da Bahçeşehir Üniversitesi'yi tercih eden ülkelerden, çok fazla tercih eden ülkelerden birisi. Burada şöyle de değerlendirme yapmak gerekiyor. Bizim üniversitemize aşağı yukarı her yıl 5000-5500 öğrenci başvuru yapıyor. Yani üniversiteye gelmek için tüm belgelerini yükleyerek, başvuru yaparak bizim üniversitemize gelme isteğinde bulunuyorlar. Ama biz Türkiye'deki YÖK'ün vermiş olduğu yabancı öğrenci kotasından dolayı bütün öğrencileri tabii ki kabul edemiyoruz üniversitemize. Ülke çeşitliliğine de artık dikkat etmeye başladık. Bu oranı her ülkeye bu rakamı dağıtmaya çalışıyoruz. Son 2 yıldır. Bu sene de aynı şeyi yapacağız. Bu 5000-5500 öğrenci içerisinden her yıl 1000 öğrenciyi biz üniversitemize kabul ediyoruz. Bu oranları da daha geniş bir satığa yaymaya çalışıyoruz. Bundan sonraki yıllardaki hedefimiz de budur. Bünyenizdeki kampüslerden ve Bağ Global ailesinden bize biraz bahsedebilir misiniz? Yani bu ilk sorunuzda da Bağ Global'den bahsetmiştim biraz. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi içerisinde, yani Bağ Global ailesi içerisinde Bahçeşehir Üniversitesi bir üyesi bunun aslında. İstanbul'da en büyük üyesi ve ilk kurulan üyesi. Bunun dışında bizim 4 farklı ülkede daha üniversitemiz var. Bir tanesi Gürcistan, Batum'da Tıp Üniversitesi, hastanesiyle beraber İngilizce eğitim vermekte ve diploması Gürcistan Devlet Diploması. Yani Gürcistan'da kurulmuş, Gürcistan yasalarıyla kurulmuş bir üniversite olup 4 yıl önce faaliyete başladı. 2 yıl sonra ilk mezunlarını vermeye başlayacak ve İngilizce eğitim veriyoruz dediğim gibi. İkinci üniversitemiz, haritanın üzerinden gidiyorum, İstanbul, onu az önce açıkladım. Üçüncü üniversitemiz Kıbrıs'ta, Bahçeşehir Üniversitesi'nin en genç üyesi. Geçen yıl açıldı ve ilk yıl 23 ülkeden 150'ye yakın öğrenciyle eğitim hayatına başladı. Yabancı uyruklu öğrenciden bahsediyorum. Yine İngilizce eğitim veriyor ve Kıbrıs diploması veriyor. Tanınırlığı olan, YÖK ve YÖDAK'tan tanınırlığı olan bir üniversite. Bau Berlin'de kurmuş olduğumuz bir üniversitemiz var. Almanya'da Alman yasalarıyla kurulmuş olan bu üniversitemiz 7 yıl önce kuruldu. Ve Berlin'de bulunan kampüsünden 2 yıldır mezunlarını veriyoruz. Almanya'nın seçkin üniversitelerinden biri olma yolunda ilerleyen bir üniversite. Orada da eğitim dili İngilizcedir. Bunun yanı sıra Amerika, Washington DC'de Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir kampüsü daha var. Amerikan Üniversitesi, Amerikan kanunlarına göre kurulmuş bir üniversite olup tabii İngilizce eğitim veriyor oradaki üniversitemizde ve o da aşağı yukarı 3 yıldır faaliyet göstermekte. Genç üniversiteler, ancak Bağ Global ailesinin bu üniversitelerdeki, bizdeki öğrencilerin bu üniversitelerde eğitim alması
bizi bir adım öne çıkartan bir unsur diğer üniversitelere göre. Onun için bizi mutlu ediyor. 5-10 yıl sonrasında daha da farklı bir pozisyona gelecektir bu üniversitelerimiz. Bunun yarısı 2 tane de dil okulumuz var. Birisi Kanada'da, diğeri de Washington DC'de. Arzu eden öğrenciler, yabancılıklı öğrencilerimiz de eğer İngilizce hazırlık okumak istiyorlarsa o ülkelerdeki kampüslerimizde eğitim görerek Türkiye'de eğitimlerine devam edebilirler. İstanbul'daki kampüslerimize gelecek olursak, İstanbul'da biz bir şehir üniversiteyiz, kampüs üniversitesi değiliz. Yani tüm fakültelerin bir alanda toplandığı bir üniversite değiliz. Şehirle yaşayan, şehir içinde hisseden, iç içe yaşayan bir şehir üniversitesiyiz. Amerika'daki NYU gibi diyebilirim. Ana kampüsümüz burası. Şu anda bulunduğumuz stüdyo ve binanın olduğu yer ana kampüsümüz. Bunun yanı sıra Kuzey Kampüsü diye adlandırdığımız buraya 1 kilometre uzaklıkta olan bir kampüsümüz var. Mimarlık ve Sağlık Bilimleri Fakültemiz orada. Galata'da hemen denizin yanında bu ana kampüsümüzün minimize edilmiş bir hali olan çok şirin bir fakültemiz, iletişim fakültemizin olduğu bir kampüsümüz var. Bir gün sizi orada da ağırlamak isteriz. İletişim Fakültesindeki öğrencilerimizle de bir çekim yapmanızı çok arzu ederiz. Çünkü laboratuvarlarımız ve ekipmanlarımız son model olup öğrencilerimize güzel bir imkan sağlıyoruz oradaki laboratuvarlarımızda. Karşı tarafta Göztepe'de tıp fakültemiz mevcut. Gelecek yıl inşallah ilk mezunlarını verecek. O fakültemizde buradan ya şunu da açıklamak istiyorum. Bizim buradaki ana kampüsümüzden bu bahsetmiş olduğum tüm kampüslere hem araçla hem de deniz yoluyla shuttle'larımız ücretsiz var öğrenciler için. Denizi de kullanıyoruz bu arada, onu da belirtmek istiyorum. Göztepe'de bulunması tıp fakültemizin oradaki Medikal Park'la yapmış olduğumuz ortak bir anlaşmadan dolayı karşı tarafta Anadolu yakasında bulunuyor. Mevcut öğrencilerimizin o hastanede, Medikal Park Hastanesi'nde staj görmeleri için. 118 tane farklı ülkeden öğrencinizin olduğunu bahsettiniz. Yani dolayısıyla yurt dışında tanıtımlara çıkıyorsunuz ve bu ülkeleri ziyaretler gerçekleştiriyorsunuz. Bahçeşehir Üniversitesi'ne ilgi nasıl oluyor yurt dışına çıktığınız zaman, tanıtımlara gittiğiniz zaman? Tabii ilk yıllar hatırlıyorum. İlk fuarım benim Moskova'ya olmuştu. Tabii 2009 yılında Türkiye'deki üniversitelerin hiçbiri yurt dışındaki eğitim fuarlarına katılmıyordu. Katıldıkları iki fuar vardı. Biri Erasmus yapan ofislerin buluştuğu bir fuar. Diğeri de NAFSA, Amerika'daki akademisyenlerin daha çok ikili anlaşmaların yapıldığı fuarlar. Ama öğrencilerle direkt üniversitelerin buluştuğu fuarlara gidilmiyordu. İlk giden üniversitelerden biriyiz. Belki de ilk giden üniversiteyiz. Yurt dışındaki bir eğitim fuarına, yani yabancı uyruklu öğrencilerle ilk buluşma anını yaşadığım zamanı hatırlıyorum ve şu an hatırlıyorum. Arada çok fark var. Hem malzeme olarak hem hazırlık olarak hem oradaki sorulara vereceğimiz cevaplar açısından çok yol aldık. O zaman tanınmıyorduk, bilinmiyorduk. Türkiye'de eğitim mi diyorlardı. Ama şu anda durum çok değişti. Gittiğimiz her ülkede Türkiye'deki eğitim tanınıyor, biliniyor ve bir cazibe merkezi eğitim alanında da olmaya başladı. Bunu turizmde yakaladık biz. Sağlık turizminde de bir nebze yakaladık ama eğitimde de artık yakaladık diyebilirim. Tabii hedefimiz 250 bin, 300 bin öğrenci getirmek Türkiye'ye toplamda. Bu hedefe doğru da hızlı bir adımla ilerliyoruz. Bizim yurt dışındaki Bahçeşehir Üniversitesi'nin algısına da gelince ben istatistiğe inanan, verilere inanan bir insanım. Her yıl yabancı uyruklu öğrencilerimiz üzerinde yaptığımız, bize kayıt yaptıran öğrenciler ve bize kayıt yaptırmayan öğrencilerle ilgili bir anket yaptırmaktayız. Anketin sonuçları çok ilginç. Yani Bahçeşehir Üniversitesi'ni ilk kez nerede duydunuz sorusunu soruyoruz. O sorunun cevabı Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki mevcut okuyan öğrencilerimizde %47'si ilk kez buradaki okuyan bir çocuktan duyduklarını söylüyor. Bu çok ilginç bir data.
Ve güzel bir data. Demek ki mevcut öğrencilerimiz bizde her iki kişiden biri çok çok mutlu ve önerebiliyor bir arkadaşına. Diğerleri fuarlar, acenteler sizin gibi ve diğer etkenler. Ama bu sene bir anket daha yaptık biz. Bahçeşehir Üniversitesi'ni ülkenizde ne kadar tanıyordunuz sorusunu sorduk. Yeni gelen öğrencilere, bu sene kayıt yaptıran öğrencilere. Çok ilginç, %60'a yakın öğrenci evet Bahçeşehir Üniversitesi ülkemizde tanınıyor diyor. Mesela bu hafta yaşanan bir olaydan bahsedebilirim. Ürdün'e gitti arkadaşlarımız fuara. Ürdün'de yılda 3-4 kere fuarlara katılıyoruz. Orada bizim oradaki kolejleri ziyaret ettiğimizde bizde okuyan ablası, kardeşi, arkadaşı olan öğrencilerle bizim ofis çalışanlarımız buluşmuş. Çok mutlu oluyor. Ya dünya artık o kadar küçüldü mü ya da Bahçeşehir Üniversitesi o kadar artık tanınır hale mi geldi? Bunu sizin takdirinize bırakıyorum ama tanınma, bilinme anlamında çok iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Peki bize biraz fakültelerin fiyatlarından ve yabancı bir öğrencinin başvuru sürecinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi, az önce burslardan bahsettim. Burs alan öğrenciler dışında tamamen söylediğim şeyler. Bahçeşehir Üniversitesi tüm çalıştığı partnerlere ve tüm öğrencilere tek fiyat vermektedir. Bunu bir daha altını çizmek istiyorum burada. Herhangi bir kurum, kuruluşa farklı bir öğrenim ücreti verilmemektedir. Bunun altını imkan olduğu için burada bir daha belirtmek istiyorum. Altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Fiyatlarımıza gelince Bahçeşehir Üniversitesi'nin tıp fakültesi ücreti 25.000 dolar. Diğer 4 tane fakültemizin yani mimarlık, mühendislik, hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerimizdeki eğitim ücreti 7.900 dolar. Sağlık bilimleri, eğitim bilimleri ve iletişim fakültemizdeki ücretler ise 5.530 dolardır. Bunlar sabittir. Burs verilmeyen öğrenciler için geçerli olan fiyattır. Peki özellikle tanıtıma gitmek istediğiniz veya yeni gitmek istediğiniz bir ülke, bir bölge var mıdır? Şimdi Türkiye, yani biz herhalde Türkiye'de en çok yurt dışına giden, tanıtım amaçlı yurt dışına giden üniversiteyiz ya da üniversitelerden biriyiz. Birkaç üniversite bu sektörde çok miktarda yurt dışına faaliyetlere katılmakta. Kat edeceğimiz çok yol var. Halen daha hiç giremediğimiz pazarlar var. Çin, Hindistan, yani Pasifik bölgesi özellikle ve tabii Afrika. Afrika, Kuzey Afrika dışında ve Güney Afrika, Bahçeşehir özelinde. Onun dışında Orta Afrika'da bizim faaliyetlerimizi arttırmamız gerekiyor. Afrika'ya ciddi anlamda yönelmemiz gerekiyor. Katkı da sağlamamız gerekiyor eğitim anlamında. Afrika ülkelerine gitmeyi hedefledik ve oralara artık yavaş yavaş yoğunluğumuzu arttırdık diyebilirim. Şimdiye kadar pek çok ülke ziyaretinden bahsettiniz, evet. Yabancı öğrencilerinizden bahsettiniz. Eminim ki çok fazla hikayeniz de vardır bu öğrencilerinizle ilgili. Sizin için böyle en değerli olan hikayenizi bizimle paylaşmak ister misiniz? Buraya gelirken bu soruyu sorabileceğinizi düşündüm ve o kadar çok şey yaşadığımı düşünüyorum. Yani o kadar çok olay var ki hangisini seçeceğimi bilemedim. Sonra dedim ki hani acaba ilginç midir, değil midir sizler için? Onu da düşündüm kendi içimden. Ben ilginç olaylar içerisinde Azerbaycan'dan 5 öğrenciye burs vermiştim. Mesela oradaki o 5 öğrencinin otobüsle seyahatlerinin her durağının da beni aramaları ve o arama dönemlerinde İstanbul'a gelip İstanbul'da kendilerini bize geldik. 1980'li yıllardaki Türk filmlerindeki gibi gelip burada otogarda bizim gidecek yerimiz yok, ne yapacağız demeler benim için çok ilginç olmuştu. Güney Afrika'da yaşadığım
hüzün verici bir olay vardı. Onu unutamıyorum. Ama Pakistan'da tuk kiralayarak ve Pakistan yöresel kıyafetlerini giyerek bir yürüyüşün ortasında kalmam en ilginç olaydı. Hiçbir şey ne olduğunu anlamamıştım ama tüm gün o güruh, o akıntı insan selinin içerisinde bir 10-15 kilometre yürüdüm ve birçok yemekler falan da tattırdılar bana. Onu unutamıyorum. Farklı kültürlere karşı merakım var. Gittiğim ülkelerde hiçbir zaman yöresel kültüre, yemeklere, yabancı görünmemeye çalışıyorum. O ülkeleri içimde benimsiyorum. Moğolistan'dan da gittim, Kazakistan, Kırgızistan, Orta Asya Cumhuriyetlerine de gittim. Afrika'da çok küçük köylere de gittim. Yöresel yemeklerini de yedim. Çok güzel anılarım da oldu. Daha çok yani öğrencilere mezun olduktan sonra ailelerini ziyarete gittiğimde güzel anılar oldu. Diplomalarını duvarda gördüğümde güzel anılar oldu. Anılar çok. Ben öğrencilerle çok yakın iletişim içerisindeyim, üniversite içerisinde. Beni tanıdığınız için bilirsiniz sizler de. Benim evimde en az 5-6 öğrenciye yıllar boyunca konaklattırdım. O tür yardımlarım da oldu. Aile olarak görüyorum onları. Onun için anılarım da çok, yaşadıklarım, güzel şeyler de çok. Hüzünlendiğimiz birçok anımız var. Onlar da belki biraz olgunlaştırıyor bizi ama ben bu işi seviyorum. Ben o ülkelerden gelen öğrencileri seviyorum. Mezun olduklarını gördüğüm zaman artık hüzünlenmeye başladım. Yaşlanıyorum galiba. Ve ülkelerinde bir iş kurdukları zaman ya da bir devlet dairesinde ya da alanlarıyla ilgili bir yerde çalıştıklarını görünce mutlu oluyorum. Buna katkı sağladığı için Okey Tamam'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bahçeşehir Üniversitesi 3 yıl önce bizim yollarımız, 4 yıl önce yollarımız kesişti ve doğru planlandığı zaman işlerin ne kadar iyi gittiğinin en güzel göstergelerinden birisi Okey Tamam'la çalışma şeklimiz. Okey Tamam'ın öğrencilere vermiş oldukları doyurucu bilgiler, öğrencilerin üniversiteye gelmeden önce bizimle ilgili edinmiş olduğu fikirler çok önemli. Yani üniversiteye geldiği zaman öğrenci kendini daha önceden sanki bulunmuş gibi hissediyor bizim üniversitemizde. Bundan dolayı da sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Bununla ilgili hemen son bir sorum sormak istiyorum. Yani öğrencilere mesajınız nedir? Benim yurt dışından gelen öğrencilerin hepsine söylediğim tek şey var. Mezun olduktan sonra lütfen ülkenize dönüp en az 5 yıl ülkeniz için burada öğrendiklerinizi ülkeniz için uygulayın. Hangi alanda okuduysanız okuyun. Hangi sektörde çalışırsanız çalışın. Minimum 5 yıl kendi ülkeniz için fedakarlıkta bulunun diyorum. Bunu yaparlarsa, çünkü bizim ülkemize gelen öğrenci grubunun gelmiş olduğu bölgeler belli. Ve o bölgelerde ciddi anlamda sıkıntılar var. Yani Pakistan, ülke zikretmek istem belki bütün Arap ülkeleri, Türkiye'de bunun içinden belli bir şekilde geçiyor ama ülkelerine döndükleri zaman burada öğrendiklerini, uygulamalarını, alanda kalmalarını, dünya vatandaşları olmalarını istiyorum onlardan. Ve tabii ki BAU ile iletişimlerini kesmemelerini, çünkü bizim onlara ihtiyacımız var. Ve ülkelerde biz, yani Irak'ta bunu yapıyoruz, Pakistan'da bunu, Nijerya'da yapıyoruz, Azerbaycan'da, Kazakistan'da mezunlar buluşması yapıyoruz. Her yıl gittiğimizde mezunlarımızı toplayıp onlarla güzel toplantı yapıp eski anılarımızı tazeliyoruz. Onun için öğrencilerimizin hem bizimle hem sizinle ilişkilerini kesmeden ülkelerinde devletlerine, milletlerine hizmet etmesi istiyorum. Onları çok seviyorum.
Ve böyle bir mesaj vermek için, ortam yarattığınız için de sizlere ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Bizi değerli bilgilerinizle aydınlattığınız için, katıldığınız için, röportajımızı kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bugün Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Ofis Direktörü Sayın Erbay Şirin Bey ile beraberdik. Üniversite hakkında, uluslararası öğrenciler hakkında konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.